Yeni nesil mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Heyecanlıyım, direkt konuya giriyorum. Muazzam bir vegan yumurta tarifi hazırladım. Bağımlılık yaratacak cinsten. Çok net söylüyorum. Bugüne kadar denemişsinizdir belki. Hani tofu scramble diye geçen tarifler var. Ama işte scrambled eggs, yani çırpılmış yumurtadan gelen, ona benzetilerek yapılan. Biraz böyle yavan oluyor. Hani açık söyleyelim, birçoğu. İşte o tofu ufalanıyor. Hani baharatla tavada pişiriliyor. Tamam, hani tadı, kokusu, görüntüsü falan eyvallah ama ya orada o, biliyorsunuz arkadaşlar, o yumurtayı esas güzel yapan o kremamsı kıvamı, işte vegan olmayanlar nasıl hazırlıyor? İşte sütle, tereyağıyla, kremayla vesaire. İşte o kremamsı kıvamı yakalayacak formül şu an burada. Birazdan sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. İddia ediyorum, vegan olmayanlara bile yumurtayı unutturacak bir tarif olacak. Yalnız tarife geçmeden sizden ricam, henüz abone olmadıysanız Yeni Nesil Mutfağa abone olun ve bana olan desteğinizi gösterin. Vegan mutfağa veya bitkisel beslenmeye yeni giriş yapıyor olabilirsiniz. Ya da şimdilik sadece merak ediyor ve böyle biraz izliyor olabilirsiniz videoları. Dolayısıyla bu tarifte kullanacağım birkaç malzeme sizin için biraz yabancı olabilir. Ama merak etmeyin, daha önce bu malzemeleri anlattığım bir video yapmıştım. Onun linkini buraya bırakıyorum sizin için. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Zaten tarifi yaparken de anlatıyor olacağım neyin nasıl olduğunu. Hiç endişe edecek bir şey yok. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Malzeme listesini de her zamanki gibi aşağıya açıklama alanına bırakıyorum. Bir de hani kolay edinebilmeniz için o malzemelerin linklerini de olabildiğince oraya ekleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Vegan yumurtamızın ana malzemesi olan tofuyu hazırlayarak işe başlıyorum. Bu tarifte alışık olduğumuz sert tofu yerine daha yumuşağını kullanacağım. Yumuşak tofuyu yeni denedim ve bu tarife çok yakıştırdım. O yüzden edinmenizi öneririm ama dilerseniz sert tofu da kullanabilirsiniz. Tofunun fazla suyunu hafifçe bastırarak alıyorum ve parmak kalınlığında dilimliyorum. 400 gram kullanacağım. Kalanını da tuzlu su içinde buzdolabına kaldırıyorum. Bu şekilde bir hafta 10 gün boyunca tazeliğini koruyor. Sıra geldi vegan yumurtamıza lezzetini ve aromasını verecek baharat karışımını hazırlamaya. Tofuya yumurta rengini verecek zerdeçalla başlıyorum. Çeyrek çay kaşığı kullanacağım. Yarım çay kaşığı soğan tozu, yarım çay kaşığı sarımsak tozu, 4'te 1 çay kaşığı kırmızı biber, 4'te 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber, 4'te 1 çay kaşığı pul biber ve göz kararı karabiber koyuyorum. Sıra geldi bu tarifin en enteresan malzemesine. Kala namak, siyah tuz diye geçiyor. Rengi pembe aslında, bir siyahlığı da yok ama o şekilde aratabilirsiniz internetten. Bu böyle Himalayalardan gelen doğal bir tuz arkadaşlar. Özelliği de şu, içinde yoğun miktarda sülfür minerali var. O da kattığınız yemeğe yumurta tadı veriyor. Gerçekten çok ilginç. Önceki 1-2 tarifimde işte vegan menemen, vegan omlet tarifinde de kullanmıştım. Ağzınıza böyle bir çimdik koyduğunuzda bile bir anda böyle bir yumurta tadı oluşuyor. Yani hakikaten denemeniz lazım. Şimdi bundan koyacağım, böyle bir çay kaşığından bir tık az. Üstüne de en son pişirdikten sonra da biraz serpeceğim. O yüzden tamamını doldurmuyoruz kaşığın. Şimdi onu koyuyorum ve devam ediyorum. Kalan namağı da ekledikten sonra baharatları karıştırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı da besin mayası ekliyorum. Besin mayası vegan yumurtamıza hem lezzet katacak hem de içerdiği vitamin ve minerallerle besin değerini daha da arttıracak. Sıra geldi bağımlılık yaratacak vegan yumurtanın sırrını paylaşmaya. Başta söylemiştim, o kremamsı kıvam çok önemli arkadaşlar. Onu yakalamak için tahin kullanacağım. Bitkisel sütle biraz karıştıracağım. En son tavada tofuları artık pişmek üzereyken üzerine biraz gezdireceğim. Muhteşem bir kıvam alacak. Şimdi sütle tahini karıştırıyorum ve artık ocak başına geçiyorum. Yarım kap, yani 125 ml bitkisel sütü bir kaseye alıp üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı tahin ilave edip iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerim hazır. Artık pişirmeye başlayabilirim. Orta boy bir tavayı ocağa alıp orta yüksek ateşte biraz kızdırıyorum. Tofuları hiç yağ koymadan direkt olarak tavaya alıyorum. Duymak istediğimiz ses bu arkadaşlar. Üzerlerine hafifçe bastırarak tofuları karamelize edeceğim. Ara ara kontrol ediyorum ve bu şekilde esmerleştikten sonra tofuların diğer yüzünü çeviriyorum.
Aynı şekilde 2-3 dakikada bu yüzlerini pişirip karamelize ettikten sonra spatulamın kenarıyla tofuları parçalıyorum. Tavaya biraz sıcak su ekleyip baharat ve besin mayası karışımını ekliyorum. Baharatların yanmaması için tavanın altında biraz kısıyorum ve malzemeleri karıştırıyorum. Müthiş kokular eşliğinde tofular yumurta görünümünü almaya başladı. Ekstra lezzet için bir parça vegan tereyağı ilave ediyorum. Bu adım opsiyonel arkadaşlar. Tereyağı erir erimez de tahinli sütü ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sosu çok fazla çektirip kurutmadan altını kapatıyorum. Artık servise hazırız. Vegan yumurtamı tabağa alıyorum. Üzerine biraz kalanamak serpiyorum ve karabiber koyuyorum. Çok az da taze soğan. Yanına da domates ve avokado. İşte size muhteşem bir kahvaltı tabağı. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Şimdi kenarından bir ufak alıyorum ve size tadını tarif ediyorum. Muhteşem. Bu çatalı da artık emekliye ayırıyorum ben. Çünkü bu kadar güzel bir vegan yumurtaya değme ihtimali bence yok. Ve her yaptığımda şaşırıyorum arkadaşlar. Yani ilk denediğimde bile o kadar güzel oldu ki hemen böyle arkadaşlarımı aradım. Ya dedim bir vegan yumurta yaptım. Çok acayip bir şey oldu. Bugün kaçıncı denemem. Hala aynı şekilde mutlu ediyor ve şaşırtıyor. Yani şöyle diyeyim. Hani vegan olmayanlara bile tattırabilirsiniz. Yumurtayı unutturacak kadar lezzetli. O başta bahsettiğim kremamsı kıvam çok önemli. Ve baharatlar acayip yoğun bir lezzet. Gerçekten. Bir de böyle hani ben domatesli, avokadoyla kahvaltı tabağı gibi yaptım ama isterseniz öğle yemeğinde yiyin, isterseniz akşam yemeğinde o klasik yumurtanın hani ağırlığı da yok. Hafif bir yemek bir yandan bu kadar lezzetli olmasına rağmen. Dolayısıyla böyle bol da hani sağlıklı, besleyici, keyifli yiyebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi hiçbir hayvansal ürün kullanmadan da sevdiğimiz, beğendiğimiz lezzetlerin aynısını hatta daha iyisini yapmamız mümkün. Şimdi sizden ricam henüz abone olmadıysanız Yeni Nesil Mutfağa abone olun ve bana olan desteğinizi gösterin arkadaşlar. Her zamanki sözlerimle videoyu kapatıyorum. Değişim mutfaktan başlar.